Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Bisküvili pasta tarifi hazırlıyorum. 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 4 su bardağı süt, evet, pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Ocağın üzerine alalım. Koyu muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Gram kadar beyaz çikolatayı da ekliyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. 1 paket vanilya ekliyorum. Ve soğumaya bırakıyorum. Arası için 200 gram dondurulmuş ahududu, frambuaz ve çilek karışımım var. Tavaya alıyorum. Üç yemek kaşığı toz şeker ekliyorum ve pişirmeye bırakıyorum. Biraz da su ilavesi yapıyorum. 1 yemek kaşığı nişasta ekleyelim. Yeteri kadar suyla açalım. Meyveler piştikten sonra üzerine nişastalı suyu azar azar ekliyorum ve koyu kıvam alana kadar pişirme işlemine devam ediyorum. Nişasta kokusu gidene kadar pişirme işlemine devam edelim. Soğuması için bir kaba alıyorum ve kenara kaldırıyorum. Üzeri için 200 gram krema, evet, kremam ısındıktan sonra üzerine 180 gram beyaz çikolata ekliyorum. Eriyene kadar ocağın üzerinde tutuyorum. Daha sonra altını kapatarak soğumaya bırakıyorum. Evet, beyaz kremalı ganacım da hazır. Soğuttuğum kremayı hamur yoğurma makinesinin içine alıyorum. Çırpma aparatında takarak karıştırıyorum. 200 gram labne peynir ekliyorum.
Pürüzsüz hale gelene kadar karıştıralım. Bir poşet toz krem şanti ekliyorum. Bu aşamada makinayı kapatabilirsiniz. Ben unutmuşum, her taraf krem şanti tozu oldu. Bir çay bardağı soğuk sütü de azar azar ekleyerek karıştırma işlemine devam ediyorum. Şöyle köpük köpük olana kadar karıştıralım. Evet, beyaz kremam hazır, pürüzsüz, kıvamı gerçekten çok muhteşem oldu, akışkan. Ahududu sosum da hazır. Evet, kelepçeli kalıbımı hazırladım. 2 paket bisküvim var. Süte batırarak kalıbın içine yerleştiriyorum. Bir sıra bisküviyi dizdikten sonra kremayı eşit miktarda dökerek sürelim. Üzerine hazırladığımız ahududu sosu da dökelim. Bu işlemi bisküviler bitene kadar yapmaya devam edelim. İki paket bisküvim bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Ben petibör bisküvi kullandım. Dilerseniz yulaflı bisküvi de kullanabilirsiniz. Evet, en son hazırladığım beyaz ganajlı çikolata sosunu da gezdiriyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. En az 4 saat dinlenmesi için bekletelim. Evet, dilerseniz bir gecede buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Daha kalıp gibi muntazam dilimler elde etmiş olursunuz. Evet, kelepçeli kalıptan dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Evet, bisküvili pastamı şöyle kare dilimler halinde kesiyorum.
çayın kahvenin yanında yiyebileceğiniz muhteşem bir pasta yemeğe hazır. Afiyet şifa olsun herkese.